Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Dostlar, Temu'dan aldım 3 tane. Eve geldim çok tane. Birbirinden güzel, birbirinden eğlenceli ve işe yarayan otomobil aksesuarlarının yanında bir de böyle birkaç tane hoşuma giden, nasıl çalıştığını merak ettiğim ürünleri sizler için sipariş ettim. Şimdi dilerseniz hiç vakit kaybetmeden Temu'dan aldığım bu ürünleri kutu açılışını yapmaya başlayalım. Bu arada satın aldığım tüm ürünlerin linklerini hem açıklamalar kısmında hem de ekrana gelecek kare kodlarla takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayarak ve ekranda görmüş olduğunuz kodu Temu uygulaması içerisinde arama kısmına yazarak 700 lira değerindeki kupona da sahip olabilirsiniz dostlar. Ayrıca ben ürünlerin paketlerini teker teker açarken çıkan kare kodları okutarak benim yüzlerce lira verip sahip olduğum ürünlere sadece 33 liraya sahip olabilirsiniz. Bu 33 liraya %60 vergi de dahil. Evet, bir paketin içinden 3 tane ürünümüz çıktı. Bunu gerçekten de çok merak ederek aldığım bir ürün dostlar. Otomobillerle ilgili, yani otomobillerin yanı sıra günlük hayatta da çok hayat kurtaracak bir ürün. Bunun içerisinde 128 tane tornavida başlığı bulunuyor ve ben 667 liraya satın almışım. Şu anda güncel fiyatında kare kodu okutarak bakabilirsiniz. Şöyle hemen ilk başta okumadığımız bir kullanım kılavuzunu bırakmışlar. Hemen kutu açılışını yapmak istiyorum. Nereden açılıyor? Nereden açılıyor? Evet. Instagram'da eminim bunun videosuna defalarca kez denk gelmişsinizdir. İşte cımbızından şeyine, hani aklınıza gelip gelebilecek bütün anahtar uçları burada dostlar. 667 liraya, yani bence muazzam bir fiyat. Ya, Türkiye'de bunu kaç paraya satın alabilirsiniz bilmiyorum. Yine dediğim gibi açıklamalar kısmına bıraktım. Şöyle hani malzeme kalitesine vesaireye baktığımız zaman da hani güzel gözüküyor, gerçekten kaliteli gözüküyor. Evet, bu ürünü beğendim. Yani Uras abinin At ya da Öp videosu gibi gerçekten faydalı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Günlük hayatta da kullanmak için aldım dostlar. Olmadık yerlerde olmadık tamiratlar yapmamız gerekebiliyor. Özellikle de benim gibi insanlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Ben bir şeyin bozulduğu zaman elbette ki işi profesyonellerin yapması taraftarıyım. Fakat öncesinde bir kendimde açmayı, bakmayı, içinde neler var neler yok öğrenmeyi, kurcalamayı seviyorum. O yüzden bu ürünü beğendim. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden diğer ürünümüzü elime alıyorum. Sun Visor Cell Phone Holder diyor. Bu Sun Visor arabanın güneşliğindeki, ya güneşliğine takılabilen bir telefon tutucu aslına bakarsanız. Bunu neden aldım? Şunu açamadım bu arada. Ben özellikle bildiğim yollara giderken bile navigasyon kullanmayı çok seviyorum. Normalde de eğer ki arabalarda da, ama yani navigasyonu kullanmayı seviyorum ama konsolun üzerindeki ekran çok fazla şu bakma hareketini yapmaktan pek fazla hoşlanmıyorum. Eğer ki arabada da head-up display yoksa o zaman yapacak tek bir şey kalıyor geriye. Telefonu camın ön tarafına yaslıyorum ve o şekilde navigasyonu izliyorum. Şöyle hemen kutusundan çıkartayım. Çok basit bir alet aslında. Şu şekilde arabanın güneşliğine takıyorsunuz. Şuradaki düğmelerine basarak da ayarını yapıyorsunuz. Bu şekilde hemen böyle gözünüzün önünde. Bunun içinde bir parçası daha olması lazım. Şöyle aynen. Şurada telefona takacağımız kısım. İç taraflarını da yine böyle plastik korumalarla beraber kapatmışlar. Yani plastik kalitesi ve şu özellikle şu düğmeli mekanizmayı sevdim. Zaten press the silver button before the use diyor. Yani kullanmadan önce diyor gümüş tuşlara basın. Şu şekilde. Bunu da kaç paraya almışım? Dostlar, bunu 153 liraya almışız. Gerçekten şaka gibi bir fiyat. Yani Türkiye'de bunu 153 liraya yedirmezler. 153 liraya tavuk döner bile yedirmezler. Bu ekonomide efsane bir ürün. Bunu da öpüyoruz. Uras abiye buradan bir kez daha selamlar. Aynı paketin içerisindeki son ürünümüz ise bir ambiyans aydınlatma. Şunu da hemen poşetinden çıkartmak istiyorum. USB ile çalışan bir ambiyans aydınlatma. Arkasında 3M bantlarını da koymuşlar. Taban halılarına ya da yerlerde, bunu da yine şu anda size deneyerek gösteriyor olacağım. Şu şekilde kumandasıyla da RGB ya da istediğimiz renklerde LED aydınlatma, ambiyans aydınlatma otomobilinizde ya da bunu evinizde de kullanabilirsiniz. Şöyle açayım hatta kabloyu. Burada 4 tane LED'imiz var. Yani arabanın her bir paspasının altına. Bunu aslında o şekilde gösteriyorlar. Yani ürün linkini aşağıya bastığınız zaman görürsünüz. Şöyle tek bir dağıtıcısı var. Şu adaptörü şuna takıyorsunuz. Diğer ucunda USB tarafına takıyorsunuz ve o şekilde kullanıyorsunuz. Hatta bunu test edelim. Bakalım çalışıyor mu? Bu arada tabii fiyatını söylemeyi unuttum. Şu görmüş olduğunuz sistemi 208 liraya aldım dostlar. Yine artık şaka gibi dememe gerek yok herhalde. 208 liraya bunu gerçekten bize yedirmezler ya. Hani başka bir şey demek istemiyorum. Gerçekten yedirmezler yani. Şu anda yeşile bastık. Evet, turuncu. Yani kabloları da yumuşak bir kablo bu arada. Hani aralardan, kıyılardan, köşelerden güzelce saklanabilir. Bu arada evet,
Onur şimdi o şekilde söyledi. Ben konuştuğum zaman sese göre arabada ya da müziği açtığınız zaman kumandanın en altındaki tuşlarla beraber konuştuğum zaman yani bu özelliğini satın alırken bilmiyordum bu arada. Şu da dördüncüsü. Yani 4 farklı ses efekti var. Bunda çok fazla kısmıyor. Dördüncüsüne basarsan bu sefer aç kapı efekti yapıyor. Hani arabada gaza bastığınız zaman ya da şarkı, müzik vesaire bir şey açtığınız zaman gerçekten bunu sevdim. Açıklamalar linkini mutlaka bırakıyorum dostlar. Bir göz atın derim yani. Bu arada arkasında 3M bantının olduğunu söylemiştim. Bu 3M bantlar sayesinde herhangi bir yerde yapıştırarak sağlam şekilde, sabit şekilde kullanabilirsiniz. Dostlar ilk kargo paketimizi bitirdik. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden diğerini açıyorum. Henüz daha o çok enteresan de değil, ilginç de değil. Ürünlere denk gelmedik daha. Bu biraz daha ağır bir kutu bu arada. Evet bak beklediğim ürünlerden bir tanesi ve daha başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Dostlar bu kargo poşetimizden de 4 tane ürün çıktı. Ben şimdi normalde çok fazla böyle bir şeyler izlemeye vaktim kalmıyor. Fakat bir şeyler izlediğim zaman kutu açılış videoları izlemeye bayılıyorum. Önce en basit olanından başlayalım. Şimdi ben bu bezi normalde Instagram'da, Reels'lerde gezerken görüyordum. Bu arada ufak bir bez, yani ürünü satın alırken biraz büyük gibi gözüküyor. Mutlaka siz boyutuna bakın orada. Farklı boylarda da bu bez bulunuyor. Mikrofiber bez. Bunu böyle arabanızı yıkadıktan sonra arabanın üzerine attığınız anda bütün suyu çektiğini söylüyor. 60-30'luk olan bu havluyu da ben 79 liraya satın aldım. Yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. Güncel fiyatını, indirimde olabilir. Zam geleceğini sanmıyorum ama benden daha uygun fiyata alabilirsiniz. Özellikle de 700 liralık kuponu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hemen ikinci bir ürünümüze geçtiğimiz zaman açıkçası bu ürünü neden aldığım hakkında bir fikrim yok. Biraz sert bir giriş oldu. Ürün heyecanlı, ürün atraksiyonlu, ürün biraz maceracı. Niye maceracı diyorum? Çünkü dostlar bu bir el feneri. Ama sıradan bir el feneri değil. Şöyle şu şekilde göstereyim, sanırsam görüyorsunuz. Şu şekilde mercek ayarı sayesinde odak noktasını ayarlayabildiniz ki şu anda bunu biraz böyle tutmaya devam edersem tavanda bir sigara yanığı efekti verebiliriz. Şu şekilde de pardon, çeviriyordum ben bir saattir, boşuna çeviriyormuşum. Şu şekilde ileri geri yaparak bunu ayarlıyormuşsunuz. Bu daha kolay oldu. Bu şekilde merceğin odağını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bunu satın almamdaki sebeplerden bir tanesi de şöyle kapatayım ya da açayım. Üzerinde şarjının yüzde kaç olduğunu da görebiliyorsunuz. Çünkü neden? Böyle bir lamba her zaman arabanızda bulunmalı. Başımıza her an ne gelebileceği belli değil. Yani bugün bir deprem olduğu zaman ya da bir doğal felaket bile olduğu zaman eğer arabanızda bir şey yoksa arabanız sizin eviniz, yurdunuz oluyor. Sürekli arabanın farlarıyla da bir şey yapamayabiliyorsunuz. İçeride bir şeyler aramanız gerekebiliyor. Yani şu şekilde açtığınız zaman geniş efektiyle beraber gayet rahat şekilde kullanabilirsiniz. Yanında şöyle bir USB Type-C. Bu arada bakın flash özelliği de var. 3 kademe. İlk açtığınız zaman yoğun, ikincisinde biraz daha düşük. Üçüncüsünde de aynen. Yani arama kurtarma ya da işte dediğiniz gibi böyle çok zor bir durumdasınız. Yerinizi belli etmek için karşı tarafa flash vermek zorunda kalıyorsunuz. Tabii Allah kimseyi öyle bir durumla karşılaştırmasın ama ihtiyacımız olduğu anlarda da kullanmamız gerekli. Şu şekilde bir ipi var. Bunu alt tarafında şu deliklerden geçiriyorsunuz. Bileğinize takabilirsiniz. Ya da bir çantanıza asabilirsiniz. Ayrıca yanında USB Type-C şarj kablosu var. Bunu USB ile beraber şarj ediyorsunuz. Pilli değil. 138 liraya yine gerçekten iyi bir ürün. Dış tarafı metalimsi sert bir plastik. Metal diyemem buna ama metal efekti var. Ayrıca şarj yeri de şu şekilde su geçirmez bir kapakla örtülmüş. Bu da doğa koşullarında biraz daha güvenli ve uzun süreli kullanımı hedefler. Tabii yine bunu da test edip dışarıda sizler için deneyeceğim. Dostlar bu alışveriş biraz ışıklarla dolu bir alışveriş oldu. Dedim ya ben biraz lambaları, ışıkları seviyorum. Karşınızda LED ambiyans aydınlatma. Yine kargomuzun kaçıncı ürünü oldu bu saymadım ama şöyle LED ambiyans light diye üzerine televizyon görselinden anlayacağınız gibi bu biraz da aslında ev ortamında kullanılabilecek bir cihaz. Böyle özellikle bir şey izlerken, video izlerken ya da sinema filmi izlerken ya da dizi izlerken ışık görsellerinin olması bence biraz daha izlediğimiz şeye atmosfer katıyor. Şu şekilde kutusunu bir açmak istiyorum ve açıkçası dostlar tahmin ettiğimden ufak bir cihaz. Şimdi ben bunu sipariş ederken tabii biraz daha büyük bir şey bekliyordum. Kaç paraya almışız? 450 lira fiyat vermişim. Artık pahalı mı, ucuz mu? Bunu birazdan test ettikten sonra söyleyeceğim size. Şöyle 2 adet ayakları var. Ayakçıkları var daha doğrusu. Biraz minik bir alet. Şöyle şuraya koyayım. Şurada yine bir kumandamız var. Gayet şık bir kumandası var. Bu arada kumandasını beğendim. Şimdi şöyle
Evet, ürünümüzü şu şekilde kablosunu zaten tutunca geldi. Hemen Allah inşallah çalışıyordur. Yani en azından çalışıyorsa da şu an bir drop testinde, dayanıklılık testinde yapmış olduk. Şu şekilde dostlar 2 adet LED floresans gibi duran aletler. Şu şekilde şöyle oturtuyorsunuz. Şöyle oturtuyoruz. Tekrar şöyle taktığımız anda kırmızı ledlerimiz şu an gözüküyor mu? Şimdi kırmızı olduğu için kamerada çok şey gözükmeyebilir. Tekrar şöyle kumandasını aldım elime. Batarya korumasını çıkarttım. Yeşile bastım. Yeşil oldu. Maviye bastım. Aslında bu az önceki arabaya aldığım ürünün ev versiyonu gibi bir şey. Yani tabii ki de o evde çok fazla yani o görünmeyen yerlerde ama bu şöyle baktığınız zaman da hani karşınızda da olsa bakmaktan zevk alacağınız çok fazla gözünüzü rahatsız etmeyecek bir ürün. Şöyle sabitleyince şöyle oturuyor bunlar. Mesela şurada evet şöyle kayar ledlerini göstermek istiyorum. Gözüküyor mu şu anda? Burada mesela 1 saat, 2 saat ya da 3 saat boyunca yanmasını ayarlıyorsunuz. 3 saat sonra kendi kendini kapatıyor. Burada RGB ışıklarımız var. Yeşil, mavi, mavinin tonları, beyaz. Buradan mod seçimi yapabiliyorsunuz. Yine şu konuşmalı şeyimiz var mı acaba? Evet. Bunda da var yine. Bu da işte açtığınız diziyi, filmi biraz daha efektif izlemenizi sağlıyor. Televizyondan gelen sesi o sesin ambiyansına göre şu anda size böyle izlettirebiliyor. Bence gayet başarılı bir ürün. Fiyatını tekrar söyleyeyim. 450 liraya satın almıştık. Açıklamalar kısmına yine ürünün linkini bırakıyorum. Oradan bir göz atabilirsiniz. Şimdi dostlar şöyle de bir durum var. Temu gerçekten hani dünyada bu fiyatlara hiçbir ürünü bulamayacağınız bir internet sitesi. Her zaman özel kampanyalarıyla da sizi çılgınlar gibi alışveriş yapmaya teşvik ediyor. Ama burada Temu'dan alışveriş yaparken belki dikkat etmeniz gereken şöyle ufak bir konu var. O da ne aldığınıza gerçekten iyice okuyup emin olduktan sonra satın alın. Ben aslında bu siparişlerin arasına bir de araç içi bir mini çöp kovası siparişi verecektim. Bence güzel, hoş bir ürün. Kullanılması keyifli ve faydalı olabilecek bir ürün. Fakat şöyle fiyatlara bakarken çok uygun fiyatlı bir çöp kovası gördüğümü sandım. Ama detaylarına bakınca o uygun fiyatlı olan şey aslında çöp kovasının içine koyulan poşetmiş. O yüzden yani bir ürünün aslında yardımcı ekipmanını o ürün niyetiyle satın alabilirsiniz. O yüzden bir tık daha dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi bir diğer ürünümüzde. Ürünlerimizin tabi henüz bitmiş değil. Şu an kaçıncısını açtık biz? 6. ürün. Bir 6 ürünümüz daha var ve asıl en eğlenceli kısmı sanırsam en sona kaldı. Burada Soldering Iron yani lehim makinesi. Dostlar bunun fiyatını hemen en başta söylemek istiyorum. 252 liraya aldım. Ve gerçekten bu fiyat bence efsane bir fiyat. Yani 252 liraya lehim makinesi sahibi olmak, şarjlı bir lehim makinesine sahip olmak bence her erkeğin, kadının, gencin, yaşlının sahip olması gereken bir özellik. Şöyle kutuyu biraz ters açmışız. Kapağına yığıldı bütün ürünler. Şimdi içerisinde şu şekilde dostlar, ürünümüz şu şekilde. Açıkçası böyle lehim konusunda profesyonel değilim. Şöyle içerisinde lehimde kullanacağımız tel çıktı. Şurada bir de neymiş bu? Welding flux. İçerisinde de yine lehimde kullanılan malzemelerin hepsini tamamını koymuşlar. Ufak tefek işlerinizde bilgisayar tamiri olur, cep telefonu tamiri olur ya da arabanızın herhangi bir yerinde kopan parçaları birleştirmek için faydalı ve güzel bir ürün kesinlikle. 252 lira yani 250 lira bandında sahip olabileceğiniz güzel ürünlerden bir tanesi. Ve dostlar geldik son paketimize. Tabii paketlerin her birinin içerisinde bir sürü ürün olduğu için yani çok da son olmuyor. Biz neler aldık bu kadar ya? Şimdi dostlar şunu açmak istiyorum. Bu paketin içerisinde bir kargo poşeti daha var. Ya bunda farklı bir şey çıkmasın. Şu an ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu ne böyle? Evet, satın alırken en fazla beni düşündüren, neden satın aldığım konusunda hiçbir fikrimin olmadığı, günün birinde kullanıp kullanmayacağım hakkında da hiçbir fikrimin olmadı ama sizler için dışarıda açık havada deneyeceğim bir ürün dostlar. Şu anda şu görmüş olduğunuz ürün bir power bank. Evet, şu kağıt inceliğindeki ürün power bank. Peki nasıl bir power bank? Güneş enerjisiyle cep telefonunu şarj eden bir power bank. Yine bu biraz az önceki el fenerinin mantığında hani çok zor durumda, açık havada, sokakta, dışarıda, parkta, bahçede
telefonunuzun şarjı bittiği zaman, yanınıza götürdüğünüz powerbank'in de şarjı bittiği zaman cep telefonunuzu, bilgisayarınızı şarj edebileceğiniz, şöyle içerisinde bir kullanım kılavuzu var ama çok ufak yazmışlar ve üzerinde çok fazla bir teknik bilgi yok ne yazık ki. Şöyle söyleyeyim, biz bunu kaç paraya almışız? Şimdi fiyatını söyleyince eminim daha çok şaşıracaksınız. 112 liraya böyle güneş enerjisiyle çalışan bir powerbank satın aldım. Bunu da yine sizler için deneyip nasıl bir performans gösterdiğini, kaç watt enerji verdiğini en azından ölçebilirsek onu da sizlere göstereceğim. 112 liraya, yine açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Bir göz atın derim. Evet dostlar, sırada şöyle bir ürünümüz var. Bunu yine böyle bir poşete koymuşlar. Ne olduğunu şimdi tahmin edebiliyorum. Dedim ya, bu alışveriş listesi biraz böyle ışıkların üzerinden gitti. Işıkları seviyoruz. Bu da şöyle minicik, ufacık, içi dolu turşucuk. İlk defa bizim açtığımız bir paketiyle şu şekilde yırtıyoruz önce. Ve dostlar, şu şekilde bir USB LED. Hemen sizler için testini yapıyorum. Büyük ihtimalle takar takmaz çalışacak. Evet, şu şekilde bir mavi ledimiz var. Arabanızın konsolunda o tarafı bir ambiyans aydınlatması vermesi için aslında bunu satın aldım. Gittikçe artıyor sanki mi gücü. Bulunduğu ortamı biraz daha ambiyans katan ürünlerden bir tanesi oldu. Hemen fiyatını söylüyorum size. Yani fiyatı da ışığı gibi 45 liraya satın almışım. 45 liraya satın alabileceğiniz bence yine mantıklı. Ufak ama hoş modifiyelerden bir tanesi. Bu LED'i kullanabilirsiniz. Şimdi ürünlerimizin sayısı azalırken kalitelerinden ödün vermiyoruz. Yine şöyle bir telefon tutucu sipariş verdim dostlar. Neden böyle bir telefon tutucu sipariş verdim? Çünkü şimdi şu şekilde tamamen metalden. Şu şekilde biraz kuvvet uyguladığınız takdirde ayarını yapabildiğiniz, alt tarafındaki yapışkan bant sayesinde konsolun üzerine takıyorsunuz ve mıknatıslı olarak telefonunuzu bu tutucuyla beraber tutabiliyorsunuz. Buna kaç para verdiğimizde hemen bakmak istiyorum. 136 liraya metal bir telefon tutucu satın aldım. Gerçekten bu fiyat için kaliteli ve iyi bir ürün diyebilirim. Yani şu hissiyatı, ağırlık hissiyatı, telefonu daha az titreşim vereceğini bana gösteriyor. Kutunun üzerine 1080 derece rotasyonlu bir cihaz olduğundan bahsetmiş. 1080 derece yani. Matematikçiler iş başına diyoruz. Yani burada ya matematikçilerde bir sorun var ya da bunu buraya yazan klavyede mi sorun var bilmiyorum ama 1080 derece, yani birkaç tur herhalde etrafında dönebildiğinden bahsetmişler. Bu ürün de başarılı bir ürün. Açıklamalar kısmında linkinin olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Evet dostlar, yine şöyle minik bir kutumuz var. Karton kutumuz var. Minicik, ufacık, tefecik. Üzerinde ne olduğu ile ilgili hiçbir bilgi yok. Şimdi hatırladım. Dostlar, bu ürün normal şartlarda benim asla satın almayacağım bir üründü. Başka arabalarda gördüğüm zaman çok da fazla hoşuma gitmeyen ve aslında böyle çok da tatsız gözüken bir görselin ürünüydü. Fakat ne zaman ki bu şeyin takılı olduğu bir arabayı kullandığım zaman bunun rahatlığına erişene kadar. Elimde görmüş olduğunuz şey bir köşe aynası. Şöyle genişletici. Hatta ben ayarlısını aldım ve kaç paraya aldığımı da hemen söylüyorum. İki takım halinde şu şekilde karton kutuya koymuşlar. 77 liraya ayarlı şekilde bunu arkasındaki bantıyla beraber aynanın köşelerine takıyorsunuz ve kör noktanızda artık hiçbir şey kalmıyor. Yani kör noktanızda kalan her şeyi şu şekilde ufak aynalar sayesinde görebiliyorsunuz. Kimilerimizin hoşuna gidiyor yani oradaki o görsel, ayna görseli, ama hoşa gitmenin ötesinde bu kullanışlı olmasından dolayı benden efsane artı aldı. Yani 77 liraya kör nokta özellikli bir arabaya sahip oluyorsunuz. Normal radarla örtmesine gerek bile yok. Çok başarılı bir ürün. O yüzden bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve dostlar, videomuzun son ürününü yani satın alırken de gerçekten eğlenerek satın aldığım, nasıl çalıştığını merak ettiğim, içerisinden şöyle bir ne diyor? Product Usage Guide, yani nasıl kullanacağımızı göstermiş. Nasıl kullanacağımızı biz şöyle test ederek göreceğiz. Şimdi şöyle biraz sert yapmışlar. Bir pervane görüyorsunuz değil mi şu anda? Metal bir işte tel sapıyla beraber ucunda da bir USB bağlantı girişi. Hemen şöyle bir USB bağlantısına gücünü vermek istiyorum. Evet. Şu anda güç bağlantısına yapıldı ve şuradaki tuşuna basmak istiyorum. Görüyor musunuz? Gözüküyor mu ekranda? Evet dostlar, bu sıcak yaz gecelerini ferahlatırken aynı zamanda bir saat olan, yani şöyle bir analog saate sahip olacaksınız. Gerçekten hani siparişlerim arasında en ilginç, en enteresan ürünlerden bir tanesi buydu. Bu ürünü gerçekten merak ediyordum ve bence aşırı başarılı ya. Saati nasıl ayarlıyor?
Bu arada saati nasıl ayarlayacağımız konusunda tabii rejiden bir soru işareti geldi. Şuradaki kullanım kılavuzuna bir bakmak istiyorum. Üzerindeki tuşla beraber şu saati ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle 5 saniye basılı tutuyorum. Aynen. Şöyle 5 saniye basılı tutunca zaten saniye saymaya başlıyor. O şekilde siz saati ayarlıyorsunuz. Artık saat kaçsa o saatte çekiyorsunuz ve saatiniz çalışmaya başlıyor. Yani çok başarılı bir ürün. Bu arada inşallah az önce mikrofona biraz serinlik gelmemiştir, rüzgar sesi gelmemiştir. Yani hani bu otomobillerde de işe yarar. Yani USB bağlantı girişi olan bir otomobili taktığınız zaman hem doğal bir ambiyans aydınlatması oluşuyor hem de saatiniz olmuş oluyor hem de serinlemiş oluyorsunuz. Bedavaya serinliyorsunuz. Bu çarpma falan da yapmaz. Hasta da etmez. Benden yine tam puan alan ürünlerden bir tanesi oldu. Şu kadar ürün içerisinde 12 tane ürün inceledik herhalde. 12 ürün içerisinde en eğlencelisi, yani en sürprizi ve en mutlu edeni bu oldu diyebilirim. Fiyatını söyleyeceğim, bence şok olacaksınız fiyatına. Diğer ürünlerden biraz pahalı. Bunu kabul ediyorum. 219 liraya satın aldım bu ürünü ama parasının hakkını sonuna kadar veren sürpriz ürünlerden bir tanesi. Yani hediye edilir, kullanılır, yapılır. Yani şu sapı sayesinde her türlü şeye de ayak uydurabiliyor. Bu üründe favorilerime ekliyorum. Aşağıda açıklamalar kısmında ekliyorum. Mutlaka bakın, satın alın derim. Evet dostlar, birbirinden güzel, birbirinden kullanışlı Temu siparişlerimin sonuna geldik. Kutu açılış videolarımızın ilk olmasına rağmen benim gerçekten büyük bir zevk aldığım video serilerinden bir tanesi oldu. İnşallah devamında sizlerle beraber getireceğiz. Siz yine satın almamızı istediğiniz ürünleri açıklamalar kısmına yazarak onları beraber inceleme fırsatı yakalayabilir. Satın almadan önce aklınıza bir soru işareti takılmadan ürün nedir ne değildir bunu öğrenirken paranız da cebinizde kalır. En iyi fiyata en iyi ürünleri otomobillerde olduğu gibi satın almaya devam ederiz. Ekranda gördüğünüz kare kodları okutarak ürünlerin linklerine direkt gidebilir ya da açıklamalar kısmında linklere tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.